Uf. Çok iyi ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçenlerde Instagram'da biliyorsunuz bir oylama yaptım. 2 tane sanatçıyı aslında paylaştım. Hangisini yapalım bu hafta diye. Lady Gaga çıktı ama ben bunları neye göre seçiyorum? Yorumlarda sizin bahsettiğiniz bunu yapalım, bunu yapalım dediğiniz tavsiyelere göre bunları seçiyorum. Instagram'da siz de katılabilirsiniz bu oylamalara. Sıralamayı sizin seçtiğiniz şekilde yapacağız. Dolayısıyla oraya da gelebilirsiniz isterseniz, katılımcı olmak istiyorsanız. Lady Gaga'nın bu albümünü çok yazmıştınız yapalım yapalım diye. Tabii ki duyduğum şarkılar vardı ama bugün böyle beraber inceleyeceğiz biraz. Aslında bayağı eşit gidiyordu oylama ama en sonunda Mayhem kazandı. Arkadaşlar katıl üyelikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni arkadaşlar da katıldı. Onları da görüyorsunuz ekranda zaten. Desteğiniz çok önemli. Telifli içerik yapıyoruz. Algoritmaya biraz oynayabilmek adına katıl üyelikleri, like'lar, bazı videolarda, telifsiz videolarda özellikle hype seçeneği. Lütfen bunları esirgemeyin. Farkındaysanız biraz daha yüklendik YouTube'a. Daha çok içerik çekmeye çalışıyorum sizin için. Yeni dönemde de güzel işler var. Bir misafirimiz olacak. Kanalda birkaç hafta içinde 2 tane video çekeceğiz onunla. Artık kanalımıza böyle prodüktörleri, aranjörleri, müzisyenleri, sohbet niteliğinde videolarımız da olacak. Daha bir tane de sürpriz olacak. Onu da çekeceğiz yakında. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Açıklamalarda ve pinli yorumda hem Instagram linkini hem de katıl linkini görebilirsiniz. O şekilde bize destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. Tabii şimdi itiraf edeyim, çok yoğun bir hafta, çok video çekiyoruz. Başka işte prodüksiyon işlerim var, öğrencilerim yoğun. O yüzden aslında Mayhem seçildiğinde biraz üzüldüm. Sonradan üzüldüm çünkü albüme baktım nedir falan diye, kaç parça var falan. 17 parça var. Yani bu fazla tabii yani. 2 albüm eder neredeyse günümüze baktığımız zaman. Yaklaşık 1 saat 4 dakikalık bir albüm. Dolayısıyla elimden geleni yapacağım. Bütün parçaları belki dinlemeyeceğiz ama akor dizilimleri, prodüksiyon parçaları nasıl hissettirdiği ile ilgili bana düşüncelerimi paylaşacağım sizle. Biraz uzun bir albüm olduğunu kabul edelim ama keyifli olacağına eminim. Evet, ilk parça Disease parçası. 274 milyon kere stream edilmiş Spotify'da. Bakalım nereye götürecek bizi. Farklı akorlar. Deadmau5'u hatırlatır bana hep bu akor dizilimi. Si majör. Yani tonumuz si majör gibi ama 3. dereceye gidiyor. Minör üçlü hareket edip re majör yapıyor. Sonra tam ses geri gelip do majör yapıyor. Aslında hani böyle bir gitarla falan flamenco çalsanız böyle flamenco havaları aslında akor seçimi olarak ama tabii kontekstin alakası yok. Bass sound'u çok iyi ya. Si minör oldu orası. Uf, çok güzel geçiş olmuş. Si minör oldu orada. İlk onu duyduk. Si minör, re majör sanırım. Bakın akorları falan anlatarak çok da kafa açmak istemiyorum. Hepiniz bilmiyorsunuz teori ama yine biraz konuşacağız tabii. Hani bilen arkadaşlar için yardımcı olur, belki kendi parçalarına bazı şeyler bulurlar. Ama bakın yani his olarak bir şeyden bahsedeyim mi size burada? Bakın o nakarat gibi olan kısma girmeden, sanırım nakarat orası, bir parça dinlemediğim için. Bak burada sizi hep böyle uçurumda tutuyor. Burası böyle kararlı. Şimdi çözecek. Burada si minöre giderek. Buradan sonraki parttan bahsediyorum. Burada hep o si... Şimdi burada ilk akor si minör oluyor bir anda. Açıyor parçayı yani. Güzel kurgu. Orayı bir çıkartacağım ama. Mi minör olacağına si minörde mi majör yapmış. Dorian hissiyatı geliyor burada da. Çünkü si minörde mi minör olmalıydı. Ama onu mi majör yapınca diyorsun yani evet o farklı model tını geldi. Ya anlatabiliyor muyum? Burada açılıyor aslında parça. Yani si minör
Re majöre gidiyor sanırım. Yani 3. derecesine, ilgili majörüne. Sonra sol majöre geliyor 6. derecesine. Sonra aslında burada 4. dereceye geliyor. Minör olacağını majör yaparak daha böyle ferahlatıyor sonunu oranın. Ha bak yine majör yaptı orada. Bir si minör, bir si majör gibi. Yine sizi o uçurum kenarına aldı, tutuyor. Ya, armoniyi burada kısıtladı, açmıyor. Köşeli buralar yani. Efektler falan yani tabii sound inanılmaz. Şu FX'ler falan. Sound design da çok iyi ya. Piyano öne geldi. Çift vokaller çok iyi. Şimdi burada açıyor işte. Çok iyi form. Çok kuvvetli parça. Ya bu parçalarda hep yani bu yabancılardan dinlediklerimizde şeyi görüyorsunuz. Kurgu muazzam oluyor. Her tabii yabancı parça için demiyorum ama bu hani böyle prodüksiyonlar için. Lady Gaga başına Lady Gaga olmuyor yani. Genelde böyle bir yan göze bakılır yani popüler kültür. Lady Gaga mı falan. Bayağı iş. Bak orada. Doğru yine o işte. Şu bak çekme efektleri çok iyi. Reverse. Ya davullar falan çok iyi ya. Tam parçaya uygun. Çok kuvvetli bir melodi bakımı. Ya kalabalık bir parça sound olarak ama tabii mix o kadar iyi ki. Çok kuvvetli. Bayıldım. Çok coşkulu. Bir de sound effects'ler o kadar iyi oturtmuşlar ki parçaya. Yani o parçanın o formuyla çok yakışıyor. Mesela böyle olmasaydı bu kadar coşkulu hissettirmezdi. Bu sadece beste olarak da güzel ama FX'lerle beraber başka bir yere gelmiş parça yani o kesin. Bayağı iyi. Böyle Lady Gaga'ya falan dedim ya hani yan gözle bakılır falan. Mesela Justin Timberlake'e falan da bunu görüyorum bazen. Yani bu adamlar iyi müzisyen arkadaşlar. Çok iyi şarkıcılar. Gerçekten söylüyorum bunları. Yani mesela ben geçen Lady Gaga'nın bir tane bir şeyini gördüm prodüksiyonla ilgili. Bayağı mixing desk. Yani oturmuş stüdyoya kendisi açıyor, kapatıyor. Yani bu insanlar böyle işte popstar giyimi kuşamıyla sadece ünlü olmuyorlar. Yani tabii ki bunlar da var. Ama mesela Lady Gaga öyle olmadığını düşünüyorum ben. Bu insanlar biraz daha farklı. Mesela Justin Timberlake'in bazı albümleri falan inanılmazdır yani. Çünkü bakın çok iyi müzisyenler çalışıyor bu albümlerde. En iyi prodüktörler, en iyi müzisyenler, en iyi çalgıcılar, en iyi enstrümanistler, neyse en iyi mix engineer neyse yani ne düşünürseniz bütün paket için söylüyorum. Dolayısıyla hani böyle yani müziğini seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konu ama ya bunun altında bayağı bir şey yatıyor bunu söylemeye çalışıyorum. Evet ikinci parçaya geldik. Abrakadabra. Bir şey yapıyor. Büküyor fa notasını. Fa minör sanırım. Keys. Bak bunu yapıyorlar. Armoniyi açtı yine doğruyum duydum bu arada. Burada doğruyum var. Ne yapıyor? Fa minör. Sanırım mi bemol majör. Evet, 4. derece akorunu si bemol minör yapacağını si bemol majör yaparak yine doğruyunu verdi. Çok kullanıyorlar bunu. Diatonik bir armonide şöyle olacağına bu minör oluyor ama bunu majör yapıyor işte bu akoru. Anlatabiliyor muyum? Sonra da neye git? Bir tane daha akor var orada.
La bemol majör. Şu drum set çok iyi ya, kickler, basslarla çok iyi çalışıyor. Sidechain kompresör, kickle bas o kadar iyi gidiyor ki hiç birbirini rahatsız etmiyor. Buradaki bu sekme var çok kısa, delay sanırım. Bak sanki uzaktan geliyor gibi biraz. Yani reverb delay o kadar güzel ki burada. Güzel bir hareket olmuş o. Yine bakın fa minöre oturdu. Tıkı 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 getirdi bizi. Dorian dediğimiz kısma geldi yine. Tık tık tık. Aynı akorlar. Şu kickle tak dum tak. Yani bu şarkılarda kick çok önemli bence. Snare sound'u da böyle koyu bir sound. Çok komple geliyor. Çok enteresan tabii böyle parça yazmak. Yani yaratıcılığın üst şeyi bence. Hep böyle şey yapıyor yani parçalarında. Sizi bir yerde tutuyor. İşte orada hep fa'yı vererek fa minörü. Sonra açmaya başlıyor onu. Hikaye anlatımını genelde öyle yapıyor. Parçaların yani mastering'i de çok güzel ya. Çok hepsi birbiriyle bütün halinde, bütün albüm öyle yani öyle gidiyoruz şu an. Devam ediyoruz. Garden of Eden. Mi bemol. Mi bemol minör. Hep orada tutuyor bak yine. Yine aynı mantık. Sizi bir yerde tutuyor. Açmıyor şu an hiçbir şeyi. Mi bemol minörde tuttu bizi. Hep aynı. Açtı yine. Bunu çok yapıyor. Ya böyle sanatçıları inceliyoruz ya. Yani insan kodluyor. Ben kafama böyle kodluyorum. Yani bizim içeride de yaptığımız adamları yapıyoruz. Adamların artık nasıl bir durumda olduklarını biliyorum yani bestecilik olarak. Mesela Lady Gaga'yı da daha önce böyle incelemediğim için şu an onu anladım. Böyle riff bazlı bir yer oluyor. Aynı notada kaldı, aynı basta tuttu sizi. Mi bemol gibi burada. Sonra açıyor. 3 parçada da öyle gidiyoruz şu an. Bayağı Aeolian gidiyor. Doğal minör. Burada hiç Dorian falan yok yani duymuyorum. Çift vokaller de çok güzel. Sesi çok iyi bence bu arada ya. A'sı ve B'si çok net parçaların hep. Yine bak geldi oraya. Oo dediği yerler falan böyle bir de derinden reverb'lü yapılmış. Uzaktan geliyor size yani. Break yapmışlar. Mesela parça hep böyle gitse sıkıcı olur muhtemelen. O baştaki verdiği yer var ya, mi bemole düştüğü tek notaya. Onlar sizi tutuyor parçada. İlk başta hep böyle gitse parça bir yerden sonra bayabilir. Çünkü parçalar da yeni nesil gibi değil yani 4 dakika falan parçalar. Heh. Burası böyle biraz playful yani parçaların hep. Sonra biraz daha romantik, dramatikleştiriyor açarak harmoniyi. Bow, o geri giden bass line. Bass line'lar çok önde bu arada parçalarında yani olmazsa olmazı. Synth kullanımı falan çok iyi sound design'lar ya. Ve 18 parçayı öyle gidip yapıyorlar albümü. Artık yok ya böyle
Ve her parçada büyük şey var yani. Her şey incik cincik yapılmış. Devam ediyoruz. Dördüncü parça Perfect Celebrity. Bozuk drum sound'u gibi. Bak yine. Akorlarla Bak Disease'de de böyleydi. Bir majör akorla başladı. Normalde aile üyesinde bu akorun, bu tonumuz bu olduğunu düşünüyoruz bu akorla başladığı için re majörle. Fa majör olmaz re majörde. Fa diyez notası olur bir kere zaten. Fa natürel olmaz. Ama şeyi çok yapıyorlar. Bakın böyle beste falan yapan arkadaşlara yardımcı olabilir bu. Ben çok severim bu yürüyüşü. 1,5 ses ileri giderek, geçen bir Eurovision parçasında da vardı bu. Minöründen yapmışlardı ama. Re'den 1,5 ses ileri gidersek fa notası olur. Bu yani. Oradan da majör akor veriyor. Böyle bir büyüleyici bir sound'u vardır bunların yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle gidiyor. Evet bak yine aynı şeyi yaptı. Re majör, fa majör, si bemol majör, sol majör. Si bemol majörle sol arasında da aslında 1,5 seslik fark var geriye döndüğünüz zaman. Yani minör 3 majör 6 aslında nereden baktığınıza göre. Teori bilen arkadaşları da biraz böyle besleyelim diye böyle anlatıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu temel teori, müzik teorisinde diatonik dediğimiz şeyde yok. Şu yürüyüşler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ben zaten bazı öğrencilerime şunu söylüyorum. Şimdi teori öğreniyorlar. Müzik yazmaya hevesli ya da işte bestecilik yapan öğrencilerime işte hangi akordan sonra ne gelir falan. Her zaman böyle işlemiyor iş. O zaman her şey tek düze oluyor. Ama bazen de teoriden uzaklaşıp sadece duyumla yapmak önemli. Ya da bu tarz parçalardan gördüğümüz bu hareketlerin teorimize, bildiğimiz teoriye, armonimize, kendi yani cephaneliğimize atmak önemli. Kullanabilmek adına. Yani biraz daha burası advanced teori oluyor aslında. Ama bunları da böyle görmek önemli. Çok güzel bir yürüyüş. Disease'de de böyleydi bu arada. Aynı şeyi kullanmış. Muhtemelen kendisi de piyano çalıyor diye biliyorum. Oturuyor ve o kas hafızası var bu akorlarla. Yine kick sound'u piyanoyla çok iyi çalışıyor. Uf. Nakarat ne güzel lan. Coştu. Distortion gitarlar mükemmel sound edilmiş. Aslında burada da şey yapıyor. Si bemol majör yapıyor. Do majör yapıyor. Re majör yapıyor. Aslında re minör olsa re minör tonumuz deriz burada bu akorlara bakınca. Re minör, do majör, si bemol majör, Aeolian, doğal minör gibi temiz sular yani. Öyle düşünün. Ama burada ferahlatıyor yine sonunu. Bayağı rock oldu burada ya. Of. Çok iyi ya. Sound design inanılmaz albümün. Ya kardeşim verin bize anam babam usulü gitarı ya.
Çok dinamik ya, o davulların arada girmesi falan. Bakın. Susuyor yani, patlayacak sanıyorsunuz ama yine susuyor. Re majöre oturuyor. 6, 7, 1. Ama hepsi majör akor. Uf, bas. Çok iyiydi ya. Can't Stop the High. Aslında fa diyez majör duyunca bu akora gelince sonra mi majöre mixolidin. Zaten mixolidin böyle rock parçalarda falan çok vardır. Mixolidin, fa diyez mixolidin derim ben bu parçaya. Hissettirdi bana bu parçaya. Söyleyeceğim. Çok iyi ya. Fa diyez mixolidin. Geliyor alttan, bas frekanstan. Gibi hissettirdi bana, onu diyordum. Robbie Williams parçası gibi. Onun da böyle vardır mixolidin coşkulu parçaları. Pop rock. Güzel. Yani eğlenceli bir parça, coşkulu ve bu her parçada olduğu gibi sound effects'lerle falan çok iyi destekleniyor. Yani önemli bir şey yani bunu yapabilmek. Davullar daha organik burada. Gitar öyle girdi. Fa diyez, la diyez. Fa diyez majör. Güzeldi, çok coşkuluydu. Vanish into you. Direkt bak, bu defa açılarak başladı armoni. Aslında si minör, birinci derece, yani ilk defa minörde böyle bir başladık. Sonra re majör, ilgili majörü, üçüncü derece. Sonra sol majör, altıncı derece. Sonra beşinci dereceyi majör yapıyor. Tension çözüyor. Nakarat böyle. Sol majör 6, la majör 7, si minör 1. Bap 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 bap. Baslar hep ta 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 orada geliyor. Bap bap bap. Efektlere bak. Bu evet eski şarkıları gibi çok ya. İlk albümlerindeki. Ona o tarz. Daha romantik. Sound çok zengin ya. Gerçekten bas geçti. Hikaye anlatımı bu kadar güzel soundla, büyük soundla birleşince yani tutmama ihtimali zor.
Majörle bitirdi. Re majörle. Yani şunu söyleyecektim. Gerçekten hani şeyi takdir etmemek çok zor. Yani böyle büyük hani artık bunlar milyoner ötesi insanlar olmuş pop kültürü. Hala bu açlıkta devam etmeleri. Bir de şunu düşünüyorum ben. Bakın bizim ülkemizde mesela o değişik olabiliyor. Yani dünyada da var da. Lady Gaga gibi insanlar mesela bu albüm hiç böyle popüler kültüre oynamamış. Yani cesaret isteyen bir albüm. Şu sanat. Daha önce duyduğumuz şeyler değil ki bu kadar bu. Yani ben bunu yapmak istiyorum deyip yapmış. Anlatabiliyor muyum? Yoksa zaten şarkılar bir kere 2 dakika olurdu demek istediğim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani cesur bir iş şu ana kadar böyle oldu. O takdire şayan bir hareket bence. Killa. Yine Björk gibi bak bu. Geçen Eurovision'da da öyle bir... Bu da Scenic Solidian. Enteresan bir parça bu. Clap. Uf, arkada bakın o detaylar çok güzel ya. Back vokal. Soldan. Böyle dark funky bir parça. Daha önce duyduğum çok bir şey yok böyle tarz. İlginç yani çok giremedim içine. Böyle canlı sanki çalınsa çok güzel olurmuş gibi. Evet yani enteresan bir parçaydı. Çok içine giremedim ama tabii gitarlar vesaire özellikle mixine çok güzel tabii. Böyle bir retro sound'u da var. Davullar falan dikkat edin. Evet, Zombie Boy. O Fa minör. Bir ve 5 yapıyor. Yani fa minör, do minör yapıyordu orada. Yine funky. Çok var bu öğeler bu arada. Bass sound'u çok iyi değil mi ya? Basslara bakın. Boom. Funk. Yine aynı gidiyor akorlar. 1-4. Minör zaten buralar. Tempoya, funk'la aldanmayın. Romantik bir akor dizilimidir bu aslında. 1-4 yine. Çok enteresan ya. Çok güzel prodüksiyon olmuş bu ya. Aha. Açıldı yine. Yine açtı bir yerde bizi. 1-7 diye gidiyor 4. Yani. Ama tabi burayı 4'ü yine majör yaptı yani. Normalde böyle olacağını majör yapıyor. Yine Dorian'dan ödünç akor aldı. Çünkü bu 4. derecemiz burada bizim. Si bemol. O parlaklığı veriyor dramatikliğin içinde Dorian. Funk'ta Dorian çok kullanılır bu arada. Dorian gamı. Bassline çok iyi yine ya. Babam. Yani bu albümün efektler ve bassline çok taşıyor. Bum.
Yani muhtemelen prodüktörüyle beraber parçaların yazımını yapmışlardır. Tek başına yazıp hadi ben bunları yazdım gibi değil yani bu. Sanki efektler de hep birinci günden hep işin içinde gibi. Güzel, çok güzel sound bu da. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu parçalar bana çok yoğun mesela. Ya açayım da bir Lady Gaga'nın son albümünü dinleyeyim diye bir parça şu an var mıydı? Düşünüyorum. Yani yorar beni, onu söyleyeyim sadece. Çok giremem. Ama bir tanesini geçen bu videoyu yapacağım diye arkaya parça koyacaktım albümden. Şimdi sıra onda. Onu bayağı dinliyorum bu arada. Şimdi beraber bakalım ama çıkartalım. The Dead Dance. Bak sas var burada. Yani sas akorlar daha böyle şey yapar muhabbeti. Belirsiz yapar çünkü üçlüsü olmaz. Bu akor havada bırakıyor. Bu şarkının nakaratı çok iyi. Hep la'da tutuyor şu an bizi. Çok iyi ya. Çok güçlü nakarat değil mi ya? Şu melodi. Bap 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 bam. Çok hoşuma gitti benim. Burada da şey yapıyor. La minör parça. Hep başta la minör tek akor basıyordu hatta yani. Hatta sas yapıyordu bunu, sas 2. Sonra açılırken nakaratta da 6 fa majör yani. Burayı yani la minöre 4. derece olan re notamızı minör yapacağını re majör yapıyor. Yine Dorian'dan bir ödünç akor. Sonra la minöre çözüyor. Yani çözdü burada evimize. Sonra en sona do majöre gelerek ilgili majörüne umut verdi. Yani 6, 4'ü majör yaptı. 1, 3 la minörde. Şu funk gitarlara bakın ya, ne güzel. Yine çekti bizi. Basslar girip çıkıyor bakın. Synth basslar. Burada. Hep var da bas. Bu yukarıda da bir bas var. Aynı akorlar. Basları da duyuyor musun nasıl yürüyor? Orada geçiş efektine bakın bir daha. Retro strings. Yaylılar yani. Ba 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 ba. Çok güzel. Ben bu parça benim favorim bu albümde. Bakın davulları arkaya çekti filterla. Geleceğiz, bekleyin hissi yani. Bekle, geleceğim baba dedi. Back vokallere bakın ne kadar zengin. Aynı akorlar. Yani çok iyi ya. Nakarata bayıldım ben bunda. Love Drug. Sas akordu uzun yine. Of. Bunları çok iyi yazıyor. Parça burada sol minör. Bir de bakın hep şöyle bir şey var parçada sizi drive eden. Tıt 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 tıt.
6. dereceden başlıyor. Birkaç parçada daha gördüm bunu. Yani Lydian vibe'ı var burada. Çünkü sol minörde, mi bemol majörde başlıyor. Verse kısımları hep. Yani 1. derecede hiç değil. Hep Lydian biraz umutlu gider. Yani 6 altta kalıyor. 1 sol minör, 7 fa majör. Hep öyle gidiyor. Davul da yani bütün ambiyans aslında retro wave gibi biraz. Öyle bir şeyi var. Çok güzel parçaymış. Bak bunu da sevdim. Love Drug. The Dead Dance ile Love Drug daha beni alan parçalar şu ana kadar. Çok bak güçlü melodi bu da nakarat. Sesi de çok yakışıyor ya parçalara. Tam yani hani bir insan anca bu kadar kendini bulabilir. Pop camiasında gerçekten. Elbette var yani sayılacaklarımız ama kendisi de başa oynar yani. How bad do you want me? So bad. Synthler gidip geliyor. Stereoyu duyun sağa sola. La bemol majör. Efektler çok önde bu parçada. Drum machine tıt 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 tıt. Back vokaller. Bu tam Lady Gaga tarzı bir balad diyelim. Aslında la bemol majör, fa minör gibi işte. Bu parçaya sol atmak isteyen pentatonikçi arkadaşlar fa minörde takılabilirsiniz. Çok güzel. Bunu da sevdim. Bir de vokallerin kaydı da çok iyi ya. Yani zaten daha hızlı beklenemez de Lady Gaga gibi prodüksiyondan onun ismiyle çıkar. Ama çok iyi. Ve bence bu albüm çok duyulmadı ya. Yani tabii ki duyuldu da çok dinlenmiş falan da. Sanki daha çok olmalıymış gibi geldi. Ya belki ben de kaçırmışımdır ama hani buradan çok parçayı mesela TikTok, Instagram falan duymadık gibi geliyor. Doğru mu? Aslında bu iyi bir şey bu arada bu söylediğim. Onu söyleyeyim orada duymamak. Şu parçayı drive eden burada synth o du 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 gidip seken şu. Çift sese bakın vokalin. Bu da fa minöre oturdu. Çok güzel bu da. Don't Call Tonight. 1-4. Parça aslında la minör, mi minörle başlasa bile 5. dereceyle başlıyor yani. Ama 1, 5, 6, 3. Sonra bir yerde 7'yi de duydum. Bakalım. Evet 7. Yani şöyle gidiyor. 5, 1, 6, 3, 7. 4. dereceye geldi bakın. 4. dereceye geldi hep bir naifleşir. Minör bir tonda. Orada bir size öyle bir daha yumuşatıyor yani. Sonra 3'e geliyor. 7'ye geliyor. Yani bu akor düzeni daha naif başa göre. Başta daha yürüyordu. Orası da öyleydi de burada daha 4. dereceyi verince geçişte daha da düşürüyor bizi. Burada 7'de kalıyor.
Ama hiç sıkıcı bir albüm değil ya. Hep yeni bir şey duyabiliyorsunuz. Hiç tek düze gitmiyor. Bakın normalde burada yine verse'e başlayacak. Ne yapar? Normalde davul atar, normal girersin mesela. Çekiyor bak. Veriyor. O dur kalklar falan monotonlaşmasının önüne geçmiş. Çok yani karmaşık, onu kabul edeyim. Bazen parçanın içine girmenizi sizi engeller bu. Sürekli dur kalklar ama tabii monotonlaşmasının da önüne geçiyor. Pap 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 pap. Do majörde umutla bitiriyor ikincisinde. Burada karanlık bitiriyor. Burada dörde gitti, naifleştirdi. Altını kıstı biraz yani gibi. Kill for Love. Doğruyum duyduk yine. Amma doğruyum var ya, doğruyum bilmeyenler doğruyunu öğrenecek. Çünkü mi minör yerine mi majör yaptı si minörde. Modal interchange. Bassline yine bakın, bassline'a bakın. Bakın şey yapıyor yani si minör, fa diyez minör yani 1-5 yapıyor. Sonra 6 yapıyor sol majör. Açıyor, ferahlatıyor. Yine doğruyunu verdi. Ama burada birkaç şey var şimdi, onu duydum yani. Mesela bu akor normalde olmaz bu tonumuzda, do majör. Ödünç akor yine. Diye. O zaten sizi bak başka bir yere götürüyor. Öyle bir his var parçada. O hareket ettiriyor yani sizi. Başka, kardeşim tamam burada konuştuk yeter hadi başka tarafa geçelim gibi bir şey yani o. Bravo. Modal interchange. Funk öğeleri çok var albümde. Yine o gitarlar, o öyle bir groove. Bunu da sevdim ama. Duyuyor musunuz o plak gitarları? Arkada bak hep devam. Güzel, coşkulu bir parça bu da. Yine doğruyunu vermişler. Kill for Love. Bas arkada devam ediyor. Orada o koromsu bir durum var. Hop hop hop. Bak burada doğruyu yapmadı. Mi minöre geçti. Çok güzel bu da. Çok sevdim. Saksofon. Baba. Bakın müzisyenlik hareketleridir ha. Ataklarla saksafonun melodi nasıl uyumlu gidiyor bakın. Pa. Yani davul ata saksafonun melodisiyle aranjede yürüyor. Çok güzeldi. Shadow of a Man. Fa diyez minör yine. Yine mi? Yine Dorian 4. derece si bemolü si bemol majör yapmış minör olacağına. Fa minör ton. Yine bakın funk bas. Oo, Michael Jackson'lık geldi. ...6-7-1 bunu da çok kullanıyor. Birçok parçada var böyle nakarat farkındayız. Benim sevdiğim Dead Dance de böyle bir nakarattı bu arada.
Kromatik iniyor bas. Bu Baneva'nın aynı parçası gibi. Onu da inceledik ya. O da Dorian'dı. Böyle bassline iniyor onda da. Dorian'da çünkü yapılır o. O voicing. Yine bakın o nakarat. Çok kullanılıyor bu akorlar bu arada. Lady Gaga da çok kullanmış. Çünkü bu tarz nakaratlar sizi bir yerden alıp bir yere taşıyor. Hemen çözüyor, bakın oturtuyor. O güzel bir histir bu. Anlatabiliyor muyum? O yolculukta tamamlanmış hissiyatını veriyor bu tarz nakaratlar. Sound, mix inanılmaz. Mastering de inanılmaz. 6. Çok dolu. Her frekans dolu yani. Bayıldım, bu da çok iyiydi. The Beast. Albüm ilerledikçe daha güzel oldu ya. Bana daha çok hitap etti ya da öyle söyleyeyim. İlk defa böyle bir slow. La minör. Çok iyi çift vokaller. Yapacak illa. Dorian yaptı orada. Fa majör, mi minör, la minör, re majör. Dorian'dan yine ödünç akoru aldı. Bakın orada ferahlıyor. Dorian dediğim o. Karanlık giderken bir yerde ferahlatıyor. Bu da çok güzel. Ya parçanın vibe'ına çok oturuyor davul. Şu snare sound'u. Çift vokaller inanılmaz güzel geliyor. Çok alakasız bir şey diyeceğim. Nedense Michael Jackson'ı hatırlattı bana birkaç şarkısı ya. Şu bak çıkışları falan. Çok büyük bir övgü aslında bu demem. Çok güzelmiş ya The Beast'te. Çok güzel söylüyor. Dorian yine. Çok güzeldi. Uf, çok güzel vokal. Bakın vokal nasıl derinden geliyor, duyuyor musunuz? Bak derinleşti vokal gitgide. Çok güzel bu da. Ya parçanın duygularına göre çok iyi mixler, yani FX'ler, her şey prodüksiyon olarak. Blade of Grass var. Son parçalar daha damar oldu. Do diyez minör, la majör, 1-6. 7. Yine la majör 6. Gayet çok bilindik bir akor yürüyüşü. Ben bu çözülmeleri çok sevmiyorum ya. Çok sıkıldım herhalde o yüzden. Başı çok güzeldi ama o 1-6 giden. Güzel tabii ki, yine güzel de yani bıkkınlık var diye söylüyorum. Lady Gaga'nın parçalarında var bu ilk albümlerde bu yürüyüşler hep albüm parçalarında. Bu en slow parçası şu an galiba değil mi? Synth bass girdi. Dum 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 dum. 16'lık. Pop 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 pop. Bayağı uğraşılmış bu parçalarla ya. Onu hissediyorsunuz. Bence çok kıymetli bu. Ton değişiyor bakın.
Yani bayağı uğraşılmış. Yani ne kadar sürede acaba bu parçalar yazılmış, kaydedilmiş, prodüksiyon? Ciddi vakit ayrılmış gibi geliyor. Yani takıntılı insanların yapacağı iş bu. Yani Lady Gaga gözümde büyüdü benim biraz. Çok güzel albüm yani her şeyle. Buralar böyle balat. Arkadaşlar son şarkı Die With A Smile. Onu çok yaptık. Ülke listelerinde çıktı karşımıza kaç kere analizini baştan sona. Ama şunu itiraf edeyim yordu beni bu albüm. Yani daha az parça olsa parçaların üzerinde daha da dururdum. Daha detaylı konuşurduk. Şimdi aşağıda ne bekliyorum? Sizin albümle ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Genelde iyi şeyler söylüyorsunuz albüme. Çok istediniz çünkü onu tahmin ediyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Başka kimleri yapalım? Ve bu albümde öne çıkan parçalar hangileri? Bunları yorumlarda görmek isterim. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.